Herkese merhaba. Bugün Yunanistan seyahatinde keşfettiğim iki farklı markanın ürün incelemesini yapıyor olacağım. İlk marka Kores. Daha önce belki duymuşsunuzdur, ülkemizde vardı. Sonra zannediyorsam çekildiler Türkiye pazarından. İkinci marka da Apivita. Her iki marka da şu anda Türkiye'de bulunmuyor fakat olur da yolunuz Yunanistan'a veya Avrupa'ya düşerse belki bakmak istersiniz. Kores aslında homeopatiden esinlenerek kurulmuş bir marka ve doğal, organik, sertifikalı içerikler kullanmaya özellikle önem veriyorlar. Türkiye pazarından çekildikleri zaman bayağı üzülmüştüm. Çünkü yeterince değer göremediler yani burada diye düşünüyorum. Bana kalırsa Body Shop, yani isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Body Shop, Yves Rocher, işte L'Occitane gibi markaların çok daha üstünde ürünler yapıyorlar bence. Özellikle cilt bakım ürünlerinden bahsediyorum. Makyaj ürünlerinden çok fazla deneme şansım olmadı ama özellikle cilt bakım ürünleri bence çok başarılı. Ürünlerinde paraben, işte mineral yağlar, silikon gibi içerikleri tercih etmeyenler için güzel bir marka aslında. Şuraya bir yere de daha neler kullanmadıklarını da listesini yazarım. Atina'da 2-3 gün geçirdim sadece. Bir ödül töreni için gitmiştik. Lütfü'de rastlayınca aşırı sevindim. Bayağı da vaktimiz vardı. 1,5 saatimiz falan vardı. Şu an kalkmışsın. O yüzden böyle bol bol ürünlerin incelemeye vaktim oldu. Fakat yani euro uçup gitti biliyorsunuz. O yüzden çok fazla şey alamadım ama ileriki seyahatlerimde başka ürünlerini de keşfetmek istiyorum açıkçası. Bu arada her iki markanın da ürünlerini 2 aydır kullanıyorum yaklaşık olarak. Dolayısıyla birçoğunun etkisini tam anlamıyla görebildiğimi düşünüyorum. Şimdi kullanım sırasına göre gideceğim. İlk olarak Kores Pomegranate Tonic Lotion. Kullandığım tonik bitmek üzereydi. Toniğe ekstra önem veriyorum. Çünkü cildinizi temizledikten sonra, yani suyla temizledikten sonra temizleyicinin kalıntıları olabiliyor, ufak tefek kirler olabiliyor, temizleyicinin giremediği yerler olabiliyor. Oraları temizlemek için özellikle toniği kullanıyorum açıkçası. Bir de pH'inin düşük olması benim için önemliydi. Açıkçası tamamen şans yani. Hani pH'inin düşük olmadığını bilmeden aldım. Eve geldiğimde ölçtüm ve pH gerçekten düşük çıktı. İyi bir şey. Çünkü cildinizin pH'i 5,5. Ona yakın olması gerekiyor kullandığınız temizleyicilerin ve toniklerin. Önemli bir nokta. Bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani bunun neden bu kadar önemli olduğuyla alakalı. Tonik kesinlikle sizi bir sonraki cilt bakım adımlarına çok daha iyi hazırlıyor. Ben bundan çok memnun kaldım. Çünkü hem pH'i düşük, birinci aradığım özellik buydu zaten. İkincisi içinde nar ekstraktı var. Yani içeriğine bakıyorum. Nar ekstraktı hem antioksidan hem de polifenol ve işte taninlerden zengin olduğu, antioksidan zengin olduğu biliniyor zaten. Gözenekleri sıkılaştırdığını söyleyebilirim. Ayrıca A, C, E vitaminlerinden zengin. Ve cildi az da olsa bir soyma etkisi gösteriyor. İçinde salisilik asit var. BHA yani. Beta hidroksiasit diye geçiyor. Beta hidroksiasit siyah noktalar için çok etkili olduğu bilinen asitlerden bir tanesi. Bir de witch hazel, yani bunun Türkçesini bilmiyordum, araştırdım, güvercin ağacıymış. Bir de willow herb içeriyor, o da yakı otuymuş. Bunların hiçbirinin Türkçesini bilmiyorum, hep İngilizce terimlerini biliyorum. Witch hazel'ın zaten sivilcelere çok iyi geldiği biliniyor. Yani kendi açımdan konuşuyorum, bazı insanlar hiç sevmiyor. Özellikle kuru ciltliler uzak dursun ama yağlı ciltliler sever genelde bu içeriği. Kısacası ben memnun kaldım. İçinde alkol var. O yüzden kuru ciltliyseniz bence bulaşmayın. Yağlı ciltler için öneriyorlar zaten bunu. Ben açıkçası memnun kaldım. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Yine kullanım sırasına göre gidiyorum bu arada. Wild Rose Sauvage. Bu Advanced Brightening Nourishing Face Oil diye geçiyor. İçinde çok güzel gül yaprakları var. Muhteşem bir yağ bu. Kullandığım, yani açık ara kullandığım en iyi yağlardan biri diyebilirim, yani yüz yağlarından biri. Yağlı ciltli biri olarak bile kullanabiliyorum. Gündüz değil ama akşam. Yani gündüz kullanırsam kesinlikle yağlanma yapabiliyor çünkü makyaj falan da yaptığım için. Ama akşamları nemlendiriciden önce, çünkü kuru bir yağ, o yüzden hemen emiliyor. İçinde yabani gül yaprakları var gördüğünüz gibi. Çok güzel düşünmüşler. Yağ olarak da neler var derseniz kayısı çekirdeği yağı, squalene, ayçiçeği yağı, gül yağı gibi yağlı ciltlilerin bile kullanabileceği komedojenik olmayan, yani gözenek tıkamayan yağlar var. C vitamininden çok zengin olduğunu belirtmişler. Hem antioksidan değeri çok yüksek çünkü içinde dediğim gibi C ve A vitaminlerin var. Dolayısıyla cildin genel görünümünü bir aydınlatmaya yardımcı oluyor diyebiliriz kesinlikle. Çok güzel nemlendiriyor. Cilt tonunu çok güzel dengeliyor. Ben kesinlikle çok memnun kaldım. Tekrar alırım diye düşünüyorum. Bu Kores'in Black Pine
3D Sculpting, Firming and Lifting Serum diye geçiyor. Kores alışverişimde en beğenmediğim ürün bu oldu. Çünkü bu ürünü deneyecek doğru insan değilim. Çünkü bende ciddi bir kırışıklık, işte sarkıklık gibi problemler yok. Dolayısıyla verim alabileceğim bir ürün değildi zaten. Ama ürünün yorumları çok çok iyiydi. O yüzden aldım diye hatırlıyorum. İçeriği %40 aktif içeriklerden oluşuyor. Fena bir oran değil. Özellikle kolajen üretimini destekleyecek peptidler var içerisinde. Antioksidan olarak da siyah çam polifenolleri var. Antioksidan demek serbest radikallere karşı koruma sağlıyor demek, yani dış etkenlere karşı. İçerik listesinde özellikle en listede ben fermente içeriklere de rastlıyorum ki biliyorsunuz fermente ürünler son zamanlarda özellikle Kore ürünlerinde de çok fazla rastlıyoruz. Cilde inanılmaz yararı olan ürünler. Bununla ilgili ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Yani fermente içeriklerin neden bu kadar önemli olduğuna dair. İçerisinde yulaf çekirdeği var. Yani oat kernel diye geçiyor. Diş otu ekstresi, Splantes ajmella, hyaluronik asit gibi inanılmaz etkili maddeler var aslında içerisinde. Fakat dediğim gibi ben nemlendirme dışında çok bir etkisini görmedim. Bir de içerisinde biraz fazla parfüm var bence. Yani ben bu kadar parfümlü ürünleri genelde tercih etmiyorum. Kullandığım ürünler genelde parfümsüz oluyor. O yüzden bu biraz beni rahatsız etti. Ama yani normalde de parfümlü ürünler kullanıyorsanız ve çok rahatsız etmiyorsa bu bayağı hafif yani. Hani onu söyleyebilirim. Ama sanırım bu ürün bana değil. Yani ben 29 yaşındayım. Bana uygun değildi kesinlikle. 35 yaş üstüne belki uygun olabilir. Bir sonraki ürüne geçelim. Bu ürünü çok merak ettim. Çünkü bunu nemlendiricinin yerine sürüp uyku maskesi gibi kullanıyorsunuz. Bunun ismi Wild Rose. Rose Sauvage Advanced Repair Sleeping Facial. Yani evet, dediğim gibi uyku maskesi. Fakat bana kalırsa yapısı hiç maske gibi değil, bildiğiniz nemlendirici. Yapısı çok güzel. Sürersin hemen emiliyor. Yani en azından öyle bir his veriyor. Ben gerçekten bayıldım. İçerisinde %15 gül suyu var. Bir de tabii ki yabani gül yağı var. Kores'in imza içeriklerinden bir tanesi. Bir de jojoba yağı ve de hyaluronik asit gibi benim çok sevdiğim cildi hem nemlendirici hem yatıştırıcı özelliği olan içerikler var. İçerisinde ayrıca C vitamini olduğunu da belirtmişler. Yani C vitamininden çok zengin olduğunu belirtmişler. Sabahları zaten o aydınlatıcı etkiyi görebiliyorsunuz zaten. C vitamini biliyorsunuz aydınlatıcı özelliğine sahiptir. Tek eleştirim bunun da birazcık parfüm içeriyor olması, ama sanırım bu gülden geliyor. Yani hani içerisine ekstra bir parfüm koyduklarını düşünmüyorum. Sanırım gül yağından gelen bir koku bu. Bazı geceler beni rahatsız etti, bazı geceler etmedi açıkçası. O yüzden hani diğer kozmetik ürünleriyle kıyaslarsak asla hani kıyaslanmayacak kadar hafif bir koku. Çoğu insanın umursayacağını zannetmiyorum. Benim hassasiyetim. Çok memnun kaldım kesinlikle. Gelelim cilt bakım dışındaki ürünlere. Önce şundan başlayayım. Kores Ekisetum 24 Hour Deodorant Protection. Benim doğal deodorant arayışım asla bitmez. Her zaman daha iyisini arıyorum. En son Schmidt's deodorantını kullanıp çok memnun kalmıştım ondan da. Bu arada eğer doğal deodorant kullanmıyorsanız en azından alüminyumsuz deodoranta geçmenizi tavsiye ederim. Ondan da kısaca bahsedeyim hani neden bunun önemli olduğuna dair. Ağır metaller yani alüminyum koltuk altınızdaki gözenekleri tıkayıp toksin atılımına engel olduğu için orada işte istenmeyen bir şekilde kist oluşumu, tümör oluşumu gibi problemlere sebep olabiliyor. Bu tip problemler yaşamamak adına bence kesinlikle değiştirmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Hem erkekler hem kadınlar için konuşuyorum. Biliyorsunuz erkeklerde de meme kanseri görülüyor artık ve sebeplerinden biri olarak da bunu düşünüyorlar. Yani alüminyum deodorantlardan olduğunu düşünüyorlar. Riske girmemek lazım. Bence alüminyum içermeyen bir deodoranta geçmek daha mantıklı. Ben yaklaşık 5 senedir deodorant kullanıyorum. Yani alüminyum içermeyen deodorant kullanıyorum. Herhalde bir sürü marka denemişimdir. Ama açık ara en çok beğendiğim marka Kores'inki oldu. Kesinlikle. Çünkü bir kere asla yanma, batma yapmıyor. Koltuk altınıza aldıktan sonra bile hemen kullanabilirsiniz. Yani inanılmaz hassas ciltlere uygun yapmışlar. Hafif bir terleme oluyor tabii ki ama zaten terlemeyi tamamen kesmek istediğimiz bir şey değil. Bunu sanırım Yunanistan'a yolu düşenlerden veya Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımdan sürekli olarak isteyeceğim. Yani stoklayacağım kesinlikle. Gerçekten çok beğendim. Bir sonraki ürün Almond Oil Vitamin C Anti-Spot Hand Cream SPF 15. El kremine çok ihtiyacım yoktu ama beni çeken özelliği hem C vitamini içeriyor olması hem de güneş koruması içeriyor olması.
oldu. C vitamini içeren başka bir el kremi hiç görmemiştim. Yani belki ben bilmiyorum ama hiç görmedim gerçekten. C vitaminin biliyorsunuz aydınlatıcı ve leke açıcı etkisi var. Benim elimde leke yok tabii ki ama etkisini kesinlikle gördüm. Çok enteresan bir şekilde ellerim daha da beyazlaşıyor gibi geldi. Tek eleştirim biraz yavaş emiliyor gibi geliyor bana. Ama ben çok fazla kullanıyorum yani böyle hani ufak bir parça kullanmıyorum. Bayağı fazla kullanıyorum. Özellikle ellerim çok fazla suyla haşır neşir olduğu zaman. O yüzden yani çok emin değilim. İçeriği güzel aslında. E vitamini, C vitamini, B vitamini, işte badem yağı, shea yağı gibi çok güzel içerikler var aslında. Biraz yoğun parfümlü. Benim beğenime göre fazla yoğun parfümlü. Ama çantaya atmalık güzel bir boy. Beğendim. Olabilir. Şimdi bir sonraki markaya geçelim. Apivita markanın ismi. Bu markanın ismini daha önce Amerika'dayken duymuştum aslında. Orada da birkaç böyle doğal ürünler satan dükkanlarda vardı. Duty Free'de rastlayınca çok şaşırdım. Sonra öğrendim ki meğerse Yunan markasıymış ve bayağı da ünlü bir markaymış. Bu markanın en sevdiğim özelliği benim bütün hani cilt bakımında aradığım kriterlere sahip olması aslında. Birincisi ki bence en önemlisi de bu. Ürünlerin birazcık daha pahalı olmasına neden olan özellikleri şu. Ürünlerinde saf su yok. Yani içerik listesine baktığın zaman ilk içerik asla su olmuyor. Ve genelde kozmetiklere baktığınız zaman ilk gördüğünüz içerik listesinde ilk gördüğünüz şey sudur. Su, aqua. Sonra filler ürünler. Filler dediğimiz ürünler aslında doldurucu, cilt için hiçbir işe yaramayan doldurucu ürünler. Bu ürünler genelde ürünü ucuzlatmak için yapılan şeyler aslında. Peki suyun olması kötü bir şey mi? Ne var yani hani su olsa ne fark ediyor ki derseniz şöyle saf su yüze uygulandığı zaman aslında ciltten su çalıyor. Çok mantıksız geliyor olabilir ama maalesef öyle. Yani su yüzeyde kururken cildin içerisindeki nemlendirici maddeleri de çalıyor beraberinde. Dolayısıyla kuruluk yaratıyor. O yüzden water free yani su içermeyen kozmetik ürünleri şu aralar inanılmaz moda. Özellikle Kore ürünlerinde de çok fazla görüyoruz. Apivita beni bu anlamda çok şaşırtan bir marka oldu. Çünkü hani normalde bakarsınız mesela Kores'te öyledir yani Aqua ilk ürün ilk içerik genelde ondan sonra diğer ürünler gelir. Apivita su yerine botanik ekstraklar kullanıyor. Tamamen antioksidan zengini hepsi. Bu yüzden daha etkililer bence. Özellikle Kores'e göre bir tık daha iyiler teknoloji anlamında. Bir de tabii ki cilt bakım ürünlerinin hiçbirinde paraben, silikon, mineral yağ gibi tartışmalı maddeleri içerme. Özellikle parfümde içermemeleri, alkol içermemeleri benim hoşuma gitti. Silikonu da komple kaldırmışlar. Çok enteresan. Silikon normalde doğal markalarda da rastlayabileceğiniz bir içerik aslında. Ama bu markada kesinlikle yok. Bu özelliklerinden dolayı fiyat farkını biraz hak ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü içerikleri çok iyi gerçekten. Denemek istediğim çok fazla ürünleri var. Ben tamamen şans eseri hani Kores alışverişimi yaptıktan sonra rastladım. Önce görseydim büyük ihtimalle oradan daha fazla şey alırdım. Ama yolum düştükçe kesinlikle daha fazla ürünlerini deneyeceğimi söyleyebilirim şimdiden. Şimdi gelelim benim alıp kullandıklarıma. Life Action Eye Serum Advanced Eye Care with White Lily. Evet. Bu yani açıkçası ben buna çok bir işe yarayacağını düşünmemiştim ama gerçekten İnanılmaz bir ürün. Çok etkili bir serum. Daha önce göz serumu kullanmamışım. Hep göz kremi kullanıyorum. Göz kremi ile göz serumu arasındaki fark ne derseniz hani yüz kremi ile yüz serumu arasındaki fark gibi. Yapısı daha ince ama içeriği daha yoğun aslında. Hemen emiliyor. Çok ince bir yapısı var. İçeriği de çok zengin. Başta beyaz zambak. Beyaz zambak daha önce iç cilt bakımında duymamıştım ama koyu halkalarla savaşıyor demişler ki bence gerçekten etkili bu arada. Copper kompleks yani bakır kompleksi içeriyor ki eğer biraz araştırırsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Bakır şu anda cilt bakımında en çok aranan içeriklerden bir tanesi. Gerçekten çok etkili. Özellikle ince kırışıklıklara cildin elastikiyetini arttırmak için aynı zamanda içerisinde patentli bir propolis ekstraktı var. Apivita'nın patentini aldığı bir propolis ekstraktı varmış. Propolis benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi cilt bakımında. Çünkü hem böyle aydınlatıcı etkisi var hem de gün boyu süren bir nemlendirici etkisi var. Aynı zamanda o antioksidan da. İçerik listesine daha bakıyorum. Aloe, bal,
pantenol, hyaluronik asit devam ediyor. Pompalı şişede olması çok hijyenik bence göz kremi için. İçeriklerin oksidasyonunu engelliyor aslında. Çok uzun süre gidecekmiş gibi duruyor. Çok büyük gibi duruyor ama aslında yanıltmasın sizi. Bu sadece 15 mililitre. Keşke 30 olsaydı ve bayağı uzun süre gitseydi ama maalesef. Çok az, yarım pompa kadar kullanıyorum. Bütün 2 göz çevrelerine yeterli oluyor. 30 yaş üstündeyseniz göz kremiyle beraber kullanmanızı tavsiye ederim ama 30 yaş altında bence tek başına etkili kesinlikle. Çok kuru göz altlarınız yoksa eğer efsane bir ürün. Bir sonraki ürüne geçelim. Yine bir serum var. Aquavita Advanced Moisture Revitalizing Serum with Chastity, Phytoendorphins and Hyaluronic Acid. Bunun içeriği ilginç geldi bana. Çok enteresan bir teknoloji kullanmışlar. Daha sonra internette araştırınca da gördüm ve iyi ki almışım dedim. Chastity yani hayıt ağacı fitoendorfinlerini cildin daha alt katmanlarına iletebilmek için polisakkaritlerle enkapsüle etmişler. Ve daha sonra da E vitaminleri ve C vitaminini de harmanlamışlar. Böylece emilimi çok daha iyi deneyimleyebiliyorsunuz. Çok enteresan, hemen emiliyor gerçekten. Aynı zamanda 3 farklı moleküler ağırlıkta hyaluronik asit içeriyor. Şimdi hyaluronik asitte şöyle bir durum var. Bu ayrı bir videoyu hak ediyor aslında. Hyaluronik asitte şöyle bir sorun var. Aslında çok iyi çünkü ağırlığının 1000 katı kadar suyu çekebiliyor kendisine. Fakat hyaluronik asidi derinin alt katmanlarını indirebilmek, yani iletebilmek büyük bir sorun. O yüzden eğer böyle nemli bir ortamda değilseniz, kuru bir ortamda yaşıyorsanız aslında cildinizden su çalmaya başlıyor. Çünkü dışarıdan çalınmadığı için. Dolayısıyla hyaluronik asit serumlarının 3 farklı moleküler ağırlıkta olması istenir genelde. Yani iyi cilt bakım ürünleri bu şekilde tasarlanır. Ama çoğu üründe sadece bir çeşit molekül görürsünüz. Ama bunda 3 farklı molekül var. Dolayısıyla cildin 3 farklı katmanına molekül inebiliyor demek oluyor bu. Hyaluronik asit iletilebiliyor demek oluyor. Yani çok iyi. Nemlendirme çok daha üst seviyede oluyor tabii ki de. Aloe, bal ekstraktı, yulaf, zeytinyağı, yine patentli propolis ekstraktını da içeriyor. Çok az kullanmanız yetiyor gerçekten. Nemlendirmesi 10 numara. Bir sonraki üründe yüz nemlendirme spreyi. Greek Mountain Face Water Antioxidant Refreshing. Patent pending demişler. Yani patenti bekleniyormuş. 90 doğal içerikten oluşuyormuş. Bunun da yine en sevdiğim özelliği. Normalde bu tür böyle yüz spreylerinde yine ilk içerik olarak suyu görürsünüz. Fakat bunda sadece saf su yok. Bunda çay infüze edilmiş su var, yani çaylı su aslında. Dolayısıyla antioksidan özelliği çok yüksek. Yeşil çayın biliyorsunuz antioksidan özelliği var. İçinde ayrıca manolya ekstraktı gördüm. Allantoin, işte gliserin, aloe gibi yine nemlendirici içerikler var. Gün içinde hem cildinizi nemlendirmek hem de antioksidan koruması sağlamak, işte cildi canlandırmak, tazelendirmek için bunu kullanabilirsiniz. Ve çok yine enteresan bir şekilde silikon içermeyen nadir yüz spreylerinden bence. Bütün yüz spreylerinde genelde silikon var. Hani böyle daha silky dediğimiz, yani daha böyle satensi bir görünüm bırakması için. Ama bunda yok ve yine o görünümü veriyor. Makyajdan önce ve sonra kullanıyorum ben genelde. Gün içinde devamlı kullanıyorum. Spor sonrası çok iyi oluyor. Bir de uçakta çok kullanıyorum ben bunu. Özellikle seyahat ederken biliyorsunuz uçakların içindeki hava yani neredeyse hiç nem yok. Aşırı kuru. Dolayısıyla cildiniz hemen kurumaya çok müsait oluyor. Uçakta da çok rahat kullanılabiliyor. 100 ml sanırım. Hiçbir problem yaşamadım uçağa sokarken. Evet, bundan da aşırı memnun kaldım. Ve son ürüne geliyoruz. Apivita'nın muhteşem saç ürünleri var. Yani hangisini seçeceğimi şaşırdım. O kadar güzel maskeler, o kadar güzel ürünleri var ki gerçekten bayıldım. Ve en güzel özelliği, hiçbir saç ürününde silikon yok. Silikon yüz bakımı için benim için o kadar önemli değil. Yani silikon içeren çok farklı bakım ürünü kullanıyorum ve problem yaşamıyorum. Hani bazı insanlar hani silikonun da işte sivilce yaptığını falan, işte cilde nefes aldırmadığını falan iddia ediyorlar. Ama ben öyle bir problem yaşamadım. Yani dolayısıyla cilt bakım ürünlerinde benim için silikon büyük bir problem değil. Fakat saçta silikon saçların yüzeyini kapladığı için bazı içeriklerin içeriye nüfuz etmesini engelliyor aslında. Dolayısıyla silikonsuz ve bu arada silikonsuz saç ürünleri bulmak imkansıza yakın diyebilirim. Yani çok az marka var gerçekten. O yüzden görünce çok mutlu oldum. Benim saçlarım bu arada şu an düzleştirdim ama aslında kıvırcık. İnanılmaz kabarık. Kuru.
ve elektriklenmeye çok meyilli saçlarım var. Haftada bir yağ bakımı yapmaya çalışıyorum. Genelde bu Hindistan cevizi yağı falan oluyor. O şekilde nispeten biraz kontrol altında olabiliyorum nispeten. Bu yağ da farklı olarak, yani hani normalde saç yağı almayı hiç düşünmezdim ama içerisinde hem propolis var, hem de o patentli propolis ekstraktı var, hem de aspir yağı, zeytinyağı, çörek otu yağı, işte zeytin çekirdeği yağı, E vitamini, bazı esansiyel yağlar, işte lavanta, limon, yabani kimyon, biberiye, karabiber gibi esansiyel yağlar da var. Bunu banyo yapmadan önce 10-15 dakika saç diplerine masaj yapıyorsunuz. Ondan sonra banyo yapıyorsunuz. Fakat bence 15 dakika yeterli bir süre değil. Ben geceden bekletiyorum. Yani gece yapmadan önce sürüp sabah banyoya giriyorum. O şekilde çok daha etkisini gördüm açıkçası. Çok güzel bir yağ. Keşke daha büyük şişede olsaydı, bitirmemek için yani hani. Neyse. Benim yorumlarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Türkiye'den de markaları yine böyle yorumluyor olacağım. Çok fazla cilt bakım sorusu alıyorum. O yüzden bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda cilt bakım rutinimi paylaşmayı düşünüyorum. Onunla ilgili de çok fazla soru geldi çünkü. Eğer istekleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sorularınız varsa da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.